Merhaba arkadaşlar. Bugün değişken türleri ve referans türlerini inceleyeceğiz. Daha önceden yazdığım zamandan kazanmak açısından. Değişken türleri int, long, float, double, decimal, char, bool, byte, short, struct. Referans türleri string, object, class, interface, array, delegate, pointer. Delegate biraz karışık bir konu olduğu için bundan daha sonra bahsedeceğim. Pointer demişken işaretçi. Pointer işaretçidir. RAM'deki bir konumu işaret eder. Daha önce belirlediğimiz konumlardır. Onları daha sonra anlatacağım. Pointer demişken bu arada şunlara ben pointer diyordum. Bunlar breakpoint'tir. Kesme noktalarıdır. Ama point işaret, pointer işaretçi, breakpoint kesmeye işaret eden bir şey olduğu için ben bunlara pointer diyorum. Ama biz yine breakpoint diyelim. Doğrusunu kullanalım. Bunların değişken referans türleri olması benim için bir şey ifade etmiyor. Bunların ne işe yaradığını bilmemiz daha önemli benim için. Ama kitaptaki tanımı böyle olduğu için bunları bu şekilde yazdım. Zaten bu değer aralıklarını bilmemizin de imkanı yok. Çok büyük sayılar bunlar. Desimale bakıyoruz. Desimal çok büyük bir sayı aralığında. Zaten bunların büyüklükleri arttıkça da RAM'de kapladıkları alan da artıyor. Yani çok önemli bir projede çalışmıyorsak, bilimsel bir proje değilse desimal kullanmak çok da mantıklı değil. Fakat ben daha önce bilimsel projeler üzerinde de çalışmıştım. Yine de bilmemizde fayda var o yüzden. İşimize yarayabilir. Formun load kısmından bahsedeyim. Formun load kısmı program çalıştığı zaman bir kere çalışır. İlk sefer yapılması gereken işlemleri yapar. Ondan sonra bir daha çalışmaz. Bu fonksiyon bir kere çalışmaya mahsus bir fonksiyon. Örneğin ben burada değişken ve referans türlerini atamışım. Onların değerlerini de load kısmında atamışım. Burada şundan da bahsedeyim. Var ile obje arasındaki fark şudur. Biz var'a bir değer atadığımız zaman, tabi bunu fonksiyon içerisinde atıyoruz. Öyle de bir farkı var. Var'a mesela string değerini atadığımız zaman o RAM'de artık string olarak kayıtlıdır. Onu her çağırdığımızda string olarak dönecektir. Bu ASD. Ama objeye bir değer atadığımız zaman, örneğin obje H objesi. H objesine biz float F'yi atamışız. Float demişim. Char T'yi atamışız. Biz char T'yi atadığımız zaman artık o RAM'de karakter olarak değil de obje olarak kaydedilir. Biz onu çağırmamız gerektiği zaman onun karakter olduğunu belirtmemiz gerekiyor bu yüzden. Örneğin ben burada çağırmışım objeyi ama objenin karakter olduğunu parantez içerisinde başına yazarak belirtmişim. Eğer belirtmeseydim H'yi obje türünden olduğunu belirtecek bir string ile döndürürdü bize. Ama içindeki karakter değerini bize döndürmezdi. O yüzden karakter olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Burada ters slash ne yeni satıra atla demek. Environment new line da yeni satıra atla demek. Aynı zamanda ikisini de kullanabiliriz. Ben genelde bazen bunu kullanıyorum. Bazen bunu kullanıyorum. Değişiyor. Burada eşittir demişim. Yani bir değeri label 1'in tekstine eşitlemişim ama burada artı kullanmışım. Artı kullanmamın sebebi de şu. Yeni değeri eski değerin üzerine eklemek. Eğer artı kullanmasaydım eski değeri silecekti. Onun yerine yeni değeri ekleyecekti. Ben burada yeni satıra atlayıp yeni değeri eklemişim. Bu şekilde artı koyarak. Artı koymasaydım en son bölme işlemini gösterirdi sadece bize. Array'lerden bahsedelim. String array tanımlamışım. 2 uzunluğunda string array tanımlamışım. Bunun 0. değeri Tayfun'dur. 1. değeri Tuzcu'dur. 0'ı çağırırsak Tayfun gelecektir. 1'i çağırırsak Tuzcu gelecektir. Yani 2 uzunluğunda 0'dan başlar saymaya.
Örneğin burada belirtmişim. Integer değeri tanımlamışım. 5 uzunluğunda tanımlamışım. 0. değerini 10 yapmışım. Eğer bunun 5. değerine bir atama yapmaya kalksaydım öyle bir dizi olmadığını söyleyecekti bize. Tabi bu string array'e sonradan tanımlamalar da yapabiliyoruz. Veya içindeki değerleri değiştirebiliyoruz. Örneğin mesela şu şekilde string'in 0. değerini mesela a ile değiştirebiliriz. Bool 2 değer alır. Birisi true'dur, diğeri false'dır. Byte 0-255 arasında değerler alır. Bunun negatif değerler alan versiyonu da var. Fakat bizim için veri iletişiminde sadece bu yeterli olacaktır. Bunu iletişim yazılımlarında kullanabiliriz. İletişim sistemlerinde kullanabiliriz. Daha önce bir bölme işlemi yapmıştık. Yaptığımız bölme işleminde 0 sonucunu vermişti ama ondalıklı bir sayı vermesi gerekiyordu. Biz onu integer ile yaptığımız için 0 değerini verdi. Yani 0 ile 1 arasındaydı o. Burada float olduğunu tanımlamışım. Yani ondalıklı bir sonuç alacağım buradan ben. Burada da tanımlayabilirdim. 7'ye float yazabilirdim. Veya ikisine de f işareti koyabilirdim. Bir şey değişmeyecektir. O ondalıklı sonucu mutlaka verecektir. Ama bunu koymasaydım tam sayı bir sonuç alırdım. Daha önce aynı işlemi yapmıştık. 0 değerini almıştık. Bir önceki derste mevcut. Bakıyoruz. Evet 0,1428. Eğer ben buraya f'yi tanımlamasaydım bu 0 olarak dönecekti bize. İşte objenin karakter olduğunu tanımlamasaydım bu bize t olarak dönmeyecekti. Onun obje olduğunu bildirecekti bize burada. Burada f'yi direkt yani karakteri direkt text içerisine ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.